Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, lemalardan devam ediyoruz okumaya. 17. lemanın 10. notasında kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim. 10. nota. Bil, ey gafil, müşevveş, Said. Cenab-ı Hakk'ın nuru marifetine yetişmek ve bakmak ve ayat ve şahitlerin aynelerinde cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesamatıyla temaşa etmek iktiza ediyor ki, senin üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen her bir nuru tenkit parmaklarıyla yoklama ve tereddüt eliyle tenkit etme. Sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma. Belki gaflet esbabından tecerrüt et, onlara müteveccih ol, dur. Evet, çünkü ben müşahede ettim ki marifetullah'ın şahitleri, bürhanları 3 çeşittir. Yani hepimiz dünyada Allah'ı tanımak için varız. Allah'ın yarattıkları üzerinde tecelli eden esmasıyla onu tanıyoruz. O yarattıkları üzerinden bize yansıyan ilahi feyizler var. Her bir varlık üzerinde deliller var ama o varlık bir pencere. Ve fî kulli şeyin lehu âyetun tedullu alâ ennehu vâhid. Hakikatinde de bildirildiği gibi her bir şeyde Allah'ın varlığına bir işaret, bir delil var, bir pencere açılıyor. Fakat bu pencere sadece göze açılan bir pencere değil. Yani kalp gözüne açılıyor, kimisi insanın diğer duygularına açılıyor, hislerine açılıyor. Onun için yani insanın çok yönlü mesaja açık olması lazım. Yani sadece bugün bilimsel yöntemin işlediği gibi sadece gözlem, yani gözle yapılan bir gözlem değil. Evet, gözlem bir giriş olabilir, başlangıç olabilir ama insanda başka birçok duygular var. Adı konulan, konulmayan duygular var. Dolayısıyla hepsinin yaratılış gayesine müteveccih olup mesaja açık olması lazım. Evet. Bir daha baştan alayım izninizle. Cenab-ı Hakk'ın nuru marifetine yetişmek ve bakmak ve ayat ve şahitlerin aynelerinde, yani Kur'an ayetleri değil, kainattaki varlıklardan ayet diye söz ediyor ki Kur'an öyle söz ediyor. Varlık, yani tekvini ayetlerin ve şahitlerin aynelerinde cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesamatıyla, yani deliller, bürhanlar deliklerinden onun varlığını temaşa etmek iktiza ediyor ki, evet vazifemiz bu. Bu gerektiriyor ki senin üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen her bir nuru tenkit parmaklarıyla yoklama. Evet, üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen her bir nuru tenkit parmaklarıyla yoklama ve tereddüt eliyle tenkit etme. Sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma. Nuru tutmak, ışığı tutmak için elimizi mi uzatırız yani? Yok. Elini uzatma. Belki gaflet esbabından tecerrüt et. Onlara müteveccih ol. Yani onlara müteveccih ol demek, sürekli her taraftan bütün duyguların mesaja açık olsun. Öyle yaşa. Böyle eğitilmiş bakışlarla bak.
Ama sadece gözlerin değil, bütün hislerin uyanık olarak yaratılış gayeni gerçekleştirmeye çalış. Evet. Çünkü ben müşahede ettim ki marifetullah'ın şahitleri, bürhanları 3 çeşittir. Allah'ı tanımak ya asıl vazifemiz, delilleriyle Allah'ı bilmenin, tanımanın şahitleri, bürhanları 3 çeşittir. Bir kısmı su gibidir bu bürhanların. Daha sonra söyleyecek, bir kısmı hava gibidir, bir kısmı nur gibidir. Su, hava, nur. Bir kısmı su gibidir, görünür, hissedilir. Değil mi? Su gözle görülür. Efendim. Parmaklarınla da tutarsın, elinle suya temas edersin, soğukluğunu, sıcaklığını hissedersin. Görünür, hissedilir. Lakin parmaklarla tutulmaz. Yani avucuna biraz alabilirsin de parmaklarla suyu tutamazsın. Bu kısımda hayalattan tecerrüt etmek, külliyetle ona dalmak gerekir. Külliyetle. Suyu insan en çok ne zaman hisseder? İşte havuza daldığı zaman, denize daldığı zaman, değil mi? Külliyetle, yani bütün duygularınla o su gibi olan delillere, şahitlere dalmak gerekir. Tenkit parmakları ile tecessüs edilmez. Edilse akar, kaçar. O ab-ı hayat parmağı mekan ittihaz etmez. O ab-ı hayat parmağı mekan ittihaz etmez. İkinci kısım hava gibidir. Bu hava daha ilginç demek ki, daha gizli deliller. Su hem görünüyordu hem hissediliyordu. Hava hissedilir. Değil mi? Hava böyle mesela rüzgar estiği zaman ruh efza bir rüzgar bizi ferahlatıyor. Hissedilir fakat ne görünür ne de tutulur. Ona karşı sen yüzün, ağzın, ruhunla o rahmet nesimine karşı teveccüh et. Kendini mukabil tut. Tenkit elini uzatma, tutamazsın. Ruhunla teneffüs et. Ruhunla teneffüs et. Mesela ruhunla teneffüs et diyor. Namazla ilgili 21. sözde namaz penceresinden ruh teneffüs eder diyor. Ruhunla teneffüs etmek deyince onu çağrıştırdı. Namaz sonsuzluğa açılan, ruhun sonsuzluğa açılan bir penceresi. Değil mi? Ruh, hani hava diyelim sıkılacak bir hava olduğu zaman, odada havasız kaldığı zaman pencereyi açıyoruz. Değil mi? Dışarıdan hava geliyor. O temiz havayı teneffüs ediyoruz. Veya balkona çıkıyoruz, bahçeye çıkıyoruz. Şimdi ruhun teneffüsü, namaz manen ruhun sonsuzluğa açılan penceresidir. Ruhun teneffüsüne imkan veriyor. Onun için Cenab-ı Hak bizim iyiliğimiz için yani günde 5 defa teneffüse bizi çağırıyor. Ezanlar teneffüs zili gibidir. Ezan, izin, yani dünyadan izinlisin. Artık ders bitti. Teneffüse çık. Kendi huzurunda teneffüs etmeyi, çünkü ruh sonsuzluğu arzuladığı için dünya ona böyle kapalı bir mekan gibidir. Ancak dünyadan çıkarak, yani bahçeye çıkarak hani teneffüs ediyor ya öğrenciler, veya pencere açmak gerekiyor içeride kalsam bile. Namaz sonsuzluğa açılan bir pencere, ruhunla o sonsuzluğa yapılan bir yolculuk, Allah'ın huzurunda huzur bulmak ve teneffüs etmek anlamındadır. Yani namazı sevdirmek için çok çalışmalar yapılıyor ama ben en güzelini böyle buldum. Çünkü gençler, çocuklar teneffüsü çok seviyorlar. Değil mi? Namazda günde 5 defa teneffüse çıkmak. Bunu açıklayarak namazı sevdirebiliriz.
Evet, bu ikinci kısım hava gibi olan delillerde böyle. Yani teneffüste çık bir hava al deniliyor ya. Hava hissedilir fakat ne görünür ne de tutulur. Ona karşı sen yüzün, ağzın, ruhunla o rahmet nesimine karşı teveccüh et. Cenab-ı Hakk'ın rahmet nesimi, yani rahmet rüzgarları, esintileri her tarafta, ruhunla onları alabilirsin. Ruhun onlara açıksa. Ruhunla o rahmet nesimine karşı teveccüh et. Kendini mukabil tut. Tenkit elini uzatma. Tutamazsın. Havayı tutabilir misin? Suyu hiç olmazsa avucunda tutabiliyordun. Havayı hiç tutamazsın. Ruhunla teneffüs et. Tereddüt ile baksan, tenkit ile el atsan o yürür gider. Senin elini mesken ittihaz etmez, ona razı olmaz. Evet, ikinci kısım deliller de böyle hava gibi. Üçüncü kısım, demek ki bu üçüncü kısım su gibi olan, hava gibi olanlardan da daha gizli, gizemli deliller. Nur gibidir. Görünür. Fakat ne hissedilir ne de tutulur. Öyleyse sen kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut. Yani nur gibi olan deliller de demek ki görünür ama bu gözün, maddi gözün nuruyla değil, kalbin gözüyle görülür herhalde. Onun için diyor kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut ve gözünü ona tevcih et. Bekle. Belki kendi kendine gelir. Çünkü nur el ile tutulmaz, parmaklar ile avlanmaz. Belki o nur ancak basiret nuruyla avlanır. Basiret nuruyla. Basiret, basar, bu maddi gözümüzü ifade ediyor. Basiret ise akıl gözü, kalp gözü anlamına geliyor. Demek ki kalp gözüyle, akıl gözüyle ancak avlanabilir. Bu üçüncü kısım deliller ancak basiret nuruyla avlanır. Eğer haris ve maddi elini uzatsan ve maddi mizanlarla tartsan sönmese de gizlenir. Çünkü öyle nur maddide hapse razı olmaz. Olmadığı gibi kayda giremez. Kesifi kendine malik ve seyyid kabul etmez. Evet, 11. notaya geçeceğim ama bu anlaşılması zor kısımlardan birisidir bu. Marifetullah'ın delilleri 3 çeşit yani. Su gibi, hava gibi, nur gibi. Şimdi onun için herhalde bu üç şey de kolay kolay fark edilmediği için insanlar veya onları almaya bütün duygularıyla insanın açık olması, mesajı açık olması gerekir. O zaman avlayabilir. İşte o duruma gelemediği için veya bu manayı bilemediği, hissedemediği için marifetullah'ta eksik kalıyor. Halbuki insanın tek yarışı budur. Marifetullah yarışı. Yani Allah'ı tanıma yarışı, Allah'ı anlama yarışı. Onun için esasen la yuat ve la yuhsa diyor. Yani delilleri, bürhanları sayısızdır, hesapsızdır, adetsizdir. Ama bunları sadece işte bir takım felsefeciler gibi veya kelamcılar gibi veya işte bilim insanları gibi sadece işte gözleme dayanarak veya akılla böyle tam avlayayım, tam böyle meseleyi tam yani ele geçireyim dedikleri için geçiremiyorlar. Çünkü ne kadar olursa, ne kadar hissedebilirsen, yani bütün duyguların buna müteveccih olsun. Hazır ol, mesaja açık yaşa, değil mi? Artık ne kadar açık yaşayabilirsen o kadar onlar sana gelir.
ve o kadar marifetullah'ta terakki edersin. Evet, 11. nota. Bil ki Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ifadesinde çok şefkat ve merhamet vardır. Çünkü muhataplarının ekserisi cumhuru avamdır. Onların zihinleri basittir. Cumhuru avam yani avam topluluğu, halk tabakası. Onların zihinleri basittir. Nazarları dahi dakik şeyleri görmediğinden onların besateti efkarını, o basit fikirlerini okşamak için tekrar ile semavat ve arzın yüzlerine yazılan ayetleri tekrar ediyor. O büyük harfleri kolaylıkla okutturuyor. Şimdi kainat Allah'ın kitabıdır. Değil mi? Her şey Allah'ın yazısı gibi, yani ince yazılar vardır. Her yaprak üzerinde de, her çiçek üzerinde de yazılar var. Ama bunları herkes okuyamaz. Herkes okuyamaz. Hani bazıları böyle hani kitap karıştırırken büyük harfleri okur, başlıkları okur efendim. Gazeteye bakarken de öyledir. Şimdi avam, çoğunluk avam olduğu için böyle ince fikirleri onlara tekrarlamak değil, büyük harflerle yazılan, kainat kitabındaki büyük harflerle yazılan delilleri sık sık dikkatlerine sunuyor. Yani göklerden, yerden bahsediyor. اَلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökler ve yer, göklerin ve yerin yaratılışı. Şimdi bunlar herkes, yani gökle yer arasında yaşıyoruz zaten. Onları sık sık dikkatlere sunuyor. Evet. Onun için avam dedi ama aslında işte hepimiz avamız yani. Bu avama bildirilen şeyden havasında hissesi var. Sadece havassa hitap etseydi Kur'an avam mahrum kalırdı. Dolayısıyla Kur'an merhametiyle muhatapların büyük çoğunluğu olan avamı muhatap alıyor ama havası da hissesiz bırakmıyor. Kur'an'ın merhametindendir bu. Yoksa bazı hani kitap yazarlar, bazı işte filozoflar veya bilim adamları böyle kendi alanının işte terminolojisini kullanır. Herkes anlamaz yani. Çok az insan onun kitabını anlayabilir. O da zaten anlaşılmasını istemez yani. Sadece belli bir kitleye hitap eder. Şimdi Kur'an öyle değil. Bütün insanlığa hitap eden, evrensel bir kitap. Bütün zamanlara hitap eden bir kitap. Dolayısıyla özellikle muhataplarının çoğu avam olduğu için onlara büyük ayetleri sıkça tekrarlıyor. İşte büyük ayetler dediğimiz gökler, yer. Ki Peygamberimiz Miraç'a çıktığında o Necm suresinde o süreci anlatan Miraç terminolojisinin geçtiği işte inde sidratil münteha indeha cennetül me'va sonunda lekad ra'a min ayati rabbihil kübra diyor. Andolsun Rabbinin büyük ayetlerinden gördü diyor. Şimdi bu ay, güneş, gök, yer, yağmur, rüzgar, bunlardan Kur'an çok bahsediyor. Çünkü bunlar büyük ayetler, büyük harflerle yazılmış. Kainat sayfalarında büyük sayfalar, büyük harflerle yazılmış bu ayetleri herkes kolaylıkla okuyabilir. Mesela semavat ve arzın hılkati ve semadan yağmurun yağdırılması ve arzın dirilmesi gibi bilbedahe okunan ve görünen ayetleri ders veriyor. Semavat ve arzın hılkati, semadan yağmurun yağdırılması ve arzın, yerin dirilmesi gibi bilbedahe okunan ve görünen ayetleri ders veriyor. O hurufu kebire içinde
O büyük harfler içinde küçük harflerle yazılan ince ayata nazarı nadiren çevirir, ta zahmet çekmesinler. Hem üslubu Kur'ani'de öyle bir cezalet ve selaset ve fıtrilik var ki, güya Kur'an bir hafızdır. Kudret kalemiyle kainat sayfelerinde yazılan ayatı okuyor. Güya Kur'an kainat kitabının kıraatidir. Vay. Güya Kur'an kainat kitabının kıraatidir ve nizamatının tilavetidir. Ve Nakkaş-ı Ezelisi'nin şuunatını okuyor ve fiillerini yazıyor. Bu cezalet-i beyaniyeyi, yani bu akıcı açıklamaları görmek istersen hüşyar ve müdakkik bir kalp ile Sure-i Amme ve Kulillahümme malikel mulki ayetleri gibi fermanları dinle. Evet, burada italik yazılan iki cümle var. Bunlar gerçekten kitaplık cümleler. Güya Kur'an bir hafızdır. Kudret kalemiyle kainat sayfalarında yazılan ayetleri okuyor. Sonra ne dedi? Bak, bunu ezberledim ama diğerini ezberleyemedim. Güya Kur'an kainat kitabının kıraatidir. Değil mi? Asıl kitap kainat. Büyük kitap. Allah'ın yazdığı ve yazmaya da devam ettiği bir kitap. Çünkü zaman şeridinde yazılıyor sürekli yani. Mevsimler gelip geçiyor, günler gelip geçiyor, değil mi? Varlıklar, gösteriler devam ediyor. Bu demektir ki kainat kitabı yazılıyor. Külle yevmin huve fî şe'n faalul lima yurid ayetleri de zaten bunu ifade ediyor. İşte bu sürekli yazılan kainat kitabının kıraati. Yani bir Kur'an okuma kitabı demek, kendisi de okuyor. Kainatı okuyor, bize de okumayı öğretiyor. Ya Kur'an, mesela ben geçen bir hafızların bulunduğu proje İmam Hatip Okulu'na gittim. Bu Akyurt, Çankırı yolunda güzel bir okuldu. Orada hafızlara dedim, hafızlık büyük bir mertebedir. Çünkü Allah hafızdır, Kur'an da hafızdır. Orada güya Kur'an bir hafızdır diyor ya. Bunu hatırlattım. Hafız koruyan demek. Hıfzeden. Değil mi? Allah hafızdır. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Burada büyük bir mertebe olduğunu, hafızlığın ifade ediyor. Kur'an'ı biz indirdik ve onun hafızı biziz. Yani muhafızı, koruyucusu biziz diyor. Sonra bir de Kur'an da hafız. Kur'an kainatın hafızı. Siz Kur'an hafızısınız dedim. Kur'an kainatın hafızı. Allah Allah. Yani bütün kainatı ezberlemiş. Bütün kainata kök salmış. Adeta ruhu bütün kainata yayılmış bir kitap. Kainatın ruhu, aklı, kalbi, yani Kur'an'ı çıkarırsanız zaten divane olacak kıyamette. Değil mi? Dünyadan çıkınca dünya sersemleşecek ve başını bir seyyareye çarpıp kıyameti koparacak. Şimdi bu çok ilginç bir tanımlama sevgili dostlar. Yani Risale-i Nur kültürünün okuyucularına kazandırdığı çok önemli bir bakış açısı. Bunu öteden beri okuyordum ama bu Ramazan'dan çıktıktan sonra daha çok fark ettim ve daha çok dile getirmeye çalıştım. Çünkü Ramazan'ın bitmesi hüzün verdi. Yani Ramazan Kur'an ayı. Değil mi? Kur'an gerçi elimizden alınmıyor. Kur'an elimizde bırakılıyor. Ama bununla beraber Kur'an ayı geride
kaldığı için, o manevi atmosferden çıktığımız için hüzünleniyoruz. Kıymetini bilenler Ramazan'dan hiç çıkmak istemezler. Yani bütün ayların Ramazan olmasını isterler. Ama bu Ramazan'da şöyle bir teselli geldi aklıma. Kur'an ayından çıkıyoruz ama büyük Kur'an aylarına giriyoruz. Büyük Kur'an ayları, ya bu sene öyle oldu. Nisan, Mayıs, Haziran, Mart, Ramazan'dı. Nisan, Mayıs, Haziran, bahar ayları yani. Bahar ayları. Bütün aylar aslında büyük Kur'an aylarıdır. Bütün aylar Kur'an ayıdır ama özellikle Ramazan Kur'an ayı diyoruz değil mi? Kur'an'ın indiği ay, bütün aylar kainat aylarıdır ama özellikle bu bahar ayları en parlak sayfaların okunması gereken, tefekküre en müsait ve en açık zaman dilimidir. Ve Kur'an'la kainatı okuyacağımız, Kur'an ayından çıktık, artık Kur'an'la kainatı okuyacağımız aylara giriyoruz. Zaten Kur'an'ın maksadı da bize kainatı okutmaktır. Kendisi de kainatın kıraatidir diyor ya, kendisi de kainatı okuyor, bize de okumayı öğretiyor. Bütün kainatı hıfzına almış, kudret kalemiyle yazılan ayetleri okuyor, bize de okumayı öğretiyor. Yani dağları, denizleri, yıldızları, gölleri, bitkileri, hayvanları, çiçekleri, her şeyi, bütün varlık kitabını okumayı öğretiyor. Asıl dil budur. Dil, o dilse bu diller nedir diyor Mevlana. Yani varlığın dili. Bütün diller, Arapça, Almanca, İngilizce, Türkçe, hepsi birer araçtır. Amaç varlığın dilini bilmektir. Varlığın dilini bilmeyen insan 40 tane dil bilse gene dilsizdir. Dilsiz olur. Çünkü amaca ulaşamıyor yani. Amaca ulaşamıyor. İşte varlığın dilini de bize Kur'an öğretiyor. Büyük Kur'an'ı nasıl okuyacağımızı elimizdeki Kur'an'dan öğreniyoruz. Onun için bu ifadeler gerçekten çok kitaplık ifadeler, büyük bir ufuk açan ifadelerdir. Tekrar okuyorum. Hem üslubu Kur'ani'de öyle bir cezalet ve selaset, yani akıcılık var ki ve fıtrilik aynı zamanda. Fıtri yani fıtratla bütünleşmiş bir özellik var ki güya Kur'an bir hafızdır. Kudret kalemiyle kainat sayfelerinde yazılan ayetleri okuyor. Güya Kur'an kainat kitabının kıraatidir ve nizamatının tilavetidir. Ve Nakkaş-ı Ezeli'nin şuunatını okuyor ve fiillerini yazıyor. Bu bilinmiyor. Yani İslam dünyasında bizim ülkemizde de tabi Risale-i Nurlar şimdi bütün dünyada okunuyor. Arapçaya da İngilizceye de birçok dünya diline de tercüme edilmiş. Ama Risale-i Nur'un ruhu olan 4 esasından da en temel esası olan bu tefekkür çok yaygınlaşmış değil. Kainat tefekkürü. Dolayısıyla Kur'an'ın bizi çağırdığı bu tefekkür, yani Kur'an'ı kainatla beraber okumak, kainatı da Kur'an'la beraber okumak. Kur'an ve kainat bütünlüğü. Bu aynı zamanda din, bilim bütünlüğü demektir. Çünkü bilim dalları da kainatı okuyor. Yani kainatı inceliyor, varlıklarla ilgili araştırmalar, incelemeler yapıyor. Ama bugün materyalist bilim, determinist bilim, varlık kitabını Kur'an'la okumuyor. Yaratan Rabbinin adıyla okumuyor. Ya zaten Rabbi yaratıcısı
yok sayarak, yani var kabul edip öyle bakması gerekirken, çünkü ortası yok zaten. Ya var kabul edeceksin ya yok. Var kabul etmediği için, yaratan Rabbinin adını anmadığı için yok sayarak bakıyor. Yani gözleme dayanıyor, deneye dayanıyor. Allah'ın yarattıklarını gözlemliyor ama, Allah'ın eserlerini gözlemliyor ama onu hesaba katmıyor. Dolayısıyla gözlemin dışında, yani kainatın kendi içinde gözün gördüklerinin dışında dışarıdan bir müdahale, bir tasarım, bir yaratılmış eser olduğunu yok sayıyor. Bu bilimin bir doğması yani. Bilimin doğması. Dolayısıyla yok sayınca ne yapıyor? Bu sefer sadece bir makine gibi bakıyor. Bir cisim olarak görüyor. Kainatı kitap olarak görmüyor. Çünkü kitabın manası yazarıyla bilinir. Değil mi? Yazarı bir mesaj veriyor. Harfler üzerinden, kelimeler üzerinden, cümleler üzerinden mesaj veriyor. Yoksa yazarını ve o mesajı yok sayarsan ne olur? O zaman bir aksesuar olarak bakarsın. Yani şimdi evlere hani kütüphane yaptırıyorlar. Kütüphane rafların uzunluğuna göre gidip ölçüyor adam. İşte o kadar uzun kitapta o kadar tam rafı doldursun diyor göze estetik olarak. Ya kitap raf doldurmak için aksesuar olsun diye alınmaz ki. Kitap ondan bir şeyler almak için, mana için, değil mi? Yazarın kastettiklerini öğrenmek için alınır. İşte kainata da böyle bakıyorlar yani. Bilimin şu anda bakışı, bu bilimin suçu değil yani, bu materyalist bilimin yanlış yorumlarının neticesi. Yoksa bilim yapmak zaten ibadettir. Allah zaten bilim yapmamızı emrediyor. Çünkü bilim Allah'ın nasıl yarattığını, yaratmadaki sıralamasını, nelerden neyi ne şekilde yarattığını anlama çabasıdır, incelemektir. Allah bunu istiyor. Çünkü bunu yapan alimleri de kendisini en saygılı kişiler sayıyor. Sizin en üstününüz, inne ekrameküm indallahi etkâküm diyor. Üstünlüğün ölçüsünü takva olarak belirliyor. Değil mi? Takva, saygı. Sonra da innemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Kulları içerisinde Allah'tan en çok haşyet duyan, yani ona en çok saygılı olan alimlerdir diyor. Bak, alimlere bu kadar paye veriyor, derece veriyor. Onun için ilim elbette Allah'ın emridir ve ibadettir. Ama Allah'tan kopuk bir ilim, sadece maddeye mahkum, maddenin dar sınırları içerisinde hapsedilmiş, değil mi? Manadan uzaklaşmış bir ilim, gerçek ilim değildir. Onun için bilimle uğraşanlar daha çok maneviyattan uzak kalıyorlar. Çünkü bilim materyalist yani. Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Gözse maneviyatta kördür. Maneviyatı, manayı akıl görür. Biraz önce okuduk yani, bir insanın manaya açık, insana birçok duygu vermiş Allah. Birçok yetenek vermiş, değil mi? Hepsinin mesajı açık olması lazım. Sadece maddeyi gören gözü açık bunlar. Bu yeterli değil. Yoksa bilimle din çatışmaz. Çünkü bilim Allah'ın yarattıklarının incelenmesi, din de Allah'ın gönderdiği kitaplar. Yani Allah'ın gönderdiği kitap, ikisi de o kitabı inceliyor. Nedir? Birisi Kur'an, din Kur'an'a dayanıyor. Bilim de kainat incelemelerine dayanıyor. Kainat da Allah'ın Kur'an'ı, hem de büyük Kur'an ve elimizdeki Kur'an'ın da bizi incelemeye çağırdığı, onu okumayı öğrettiği bir Kur'an.
Kaynak aynı yani. Birisi Allah'ın sözü, birisi Allah'ın fiili. Bir insanın bile sözüyle fiili çelişmemeli, tezat teşkil etmemeli, ederse bu bir eksiklik değil mi? Kainat sahibinin fiiliyle sözü birbiriyle çelişir mi? Çelişki bizim işte yanlış bakışımız, eksik bakışımız ve yorumlarımızda ancak oluyor. Evet, onun için bu bütünlüğü bozmamamız lazım. Yani burada bozulmuş, kırılma noktası ta eskilere dayanıyor. Yani dini bilimler, fenni bilimler, maddi bilimler, manevi bilimler diye bir ayrım yok aslında yani. Bütün bilimler manevidir. Bütün fenler değil mi? Dindir aynı zamanda. Dini bilimdir. Bütün dersler din dersidir diyorum ben öğrencilere ve bunu kanıtlamaya çalışıyorum. Çünkü Kur'an okumak kadar Allah'ın kainat kitabını okumak da kutsaldır. Tefekkür ibadettir. Kur'an'ın maksadı zaten işte Kur'an ayından çıktık, kainatı okuma ayına, bahar aylarına girdiğimiz için artık büyük Kur'an okuyacağız. Tefekkürümüz, temaşamız değil mi? Bol bol gelişecek diye heyecanlanmıyorsak bu eksikliktir. Ramazana girerken duyduğumuz heyecanı bahar aylarına girerken de farklı bir şekilde hissetmemiz, duymamız lazım. Bu bağlarda, bahçelerde Allah'ın tekvini ayetlerini okuma zamanı geldi. Duygularımız coşacak diye bu coşkuyu hissetmemiz lazım. Bu bütünlüğü bozmamamız lazım. İşte bu iki cümle bu bütünlüğe işaret ediyor. Onun için kitaplık cümleler dedim ve biraz üzerinde durdum. Her zaman durmaya da değer cümleler bunlar. Evet. Hangileri? Üslubu Kur'an'da öyle bir cezaret ve selaset ve fıtrilik var ki güya Kur'an bir hafızdır. Kudret kalemiyle kainat sayfelerinde yazılan ayetleri okuyor. Güya Kur'an kainat kitabının kıraatidir ve nizamatının tilavetidir ve Nakkaş-ı Ezeli'nin şuunatını okuyor ve fiillerini yazıyor. Evet. 12. notada uzun bir nota ama açıklanacak fazla bir yeri yok. Bir ölüm rabıtası var. Ölüm rabıtası inşallah bir sonraki derste de onu birlikte okuyacağız. Cenab-ı Hak okuduklarımızdan fazlasıyla istifade etmeyi, tefekkürümüzün ve tefeyyüzümüzün çok olmasını nasip etsin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ım